Düşün, silahın yok, kaçacak yerin yok ve karşındaki şey bir asker değil, aç bırakılmış vahşi bir hayvan. Üstelik binlerce insan bunu izlemek için bağırıyor. Antik Roma'da bazı ölümler cezadan çok gösteriydi ve bu gösterinin yıldızı bazen insan değil. Bugün seni Antik Roma'nın en vahşi gösterilerinden birine götürüyorum. Bu yalnızca bir infaz yöntemi değildi. Bu, halkın önünde sahnelenen bir güç gösterisiydi. Roma bazen insanları ölüm cezasına çarptırmakla yetinmiyordu. Onları kalabalığın önünde vahşi hayvanların karşısına çıkarıyordu. Amaç sadece öldürmek değildi. Antik Roma'da bazı arena gösterileri, insanlarla hayvanların karşı karşıya getirildiği ölüm sahnelerine dönüşüyordu. Bu olaylar genellikle suçlular, savaş esirleri, köleler ya da toplumun gözünde değersiz görülen kişiler için hazırlanıyordu. Bazen bu insanlar silahsızdı, bazen kaçamayacak şekilde arenaya bırakılıyordu. Karşılarında ise aslanlar, leoparlar, ayılar ya da başka egzotik hayvanlar vardı. Kalabalık izliyordu. Devlet izliyordu. Ve ölüm artık özel bir an değil, topluca tüketilen bir manzaraya dönüşüyordu. Peki Roma neden böyle bir şey yapıyordu? Çünkü bu sahneler yalnızca şiddet değildi. Aynı zamanda bir mesajdı. Roma diyordu ki, biz yalnızca bedeninizi değil, kaderinizi de kontrol ederiz. Bu gösteriler halka imparatorluğun gücünü hatırlatıyordu. Aynı zamanda korkuyu canlı tutuyordu. Çünkü bir insanı kalabalığın önünde böylesine savunmasız bırakmak, yalnızca onu öldürmek değil, herkese sınırını göstermektir. Ve kalabalık bunu izledikçe, bu olayların en korkunç tarafı sadece vahşet değildi. Asıl korkunç olan şey, bir insanın ölümünün başkalarının heyecanına dönüştürülmesiydi. Bir düşün, kalabalık bağırıyor, yukarıdan seni izliyorlar ve sen bir insan olarak değil, yakında başlayacak bir gösteri olarak görülüyorsun. Karşındaki hayvan aç, sistem soğuk, kalabalık sabırsız ve senin korkun onların merakını besliyor. İşte Roma'nın karanlık tarafı tam burada ortaya çıkıyordu. Ölüm yalnızca uygulanmıyordu. Belki de en rahatsız edici soru şuydu. Bu kadar insan neden bunu izlemek istiyordu? Çünkü Roma'da arena sadece bir ölüm alanı değildi. Aynı zamanda bir alışkanlıktı, bir ritüeldi, bir toplumsal sahneydi. İnsanlar oraya yalnızca dövüş izlemeye gitmiyordu. Gücün nasıl sergilendiğini görmeye gidiyordu. Bir sistem ne kadar uzun süre şiddeti gösteriye dönüştürürse, toplum da onu o kadar sıradan görmeye başlar. Antik Roma yalnızca savaşla değil, gösteriye dönüştürdüğü korkuyla da hükmetti. İnsanları hayvanların önüne atmak yalnızca bir infaz yöntemi değildi. Bu gücün halkın gözleri önünde sergilenmesiydi. Belki de en korkunç olan şey arenadaki hayvanlar değildi. Onları izleyen ve alkışlayan kalabalıktı. Sence daha tehlikeli olan ne? Bir canavarın saldırısı mı?